Uzay denince akla ilk gelen isim Elon Musk ve SpaceX. Ama perde arkasında sessiz sedasız büyüyen başka bir dev geliyor, Rocket Lab. Küçük roketlerle başladı ama şimdi devlere kafa tutuyor. Peki kimdir bu Rocket Lab ve gerçekten SpaceX'in rakibi olabilir mi? Hadi gelin bu uzay yarışının perde arkasına bakalım. Her şey Yeni Zelanda'nın bir garajında başladı. 2006 yılında Peter Beck adında bir genç mühendis kendi roket motorunu evde tasarlamaya başladı. Onun hedefi uzay erişimi demokratikleştirmekti. SpaceX gibi büyük uyduları değil, daha küçük, daha çevik uyduları taşımak istiyordu. Yeni Zelanda uzay fırlatma üssü olmayan ülkelerden biriydi. Beck hükümeti ikna etti. Ve kısa sürede dünyanın en küçük ama en hızlı büyüyen özel uzay şirketlerinden biri ortaya çıktı. Rocket Lab'ın Elektron roketi yalnızca 18 metre uzunluğunda, SpaceX'in Falcon 9'u ise 70 metreye aşıyor. Ama fark şu, Elektron küçük uydulara özel olarak tasarlandı, 15-200 kilogramlık yükleri yörüngeye taşıyabiliyor. Küçük roket, büyük verim. Ayrıca Elektron'un motorları tamamen 3D baskı teknolojisiyle üretiliyor. Bu üretim maliyetlerini ciddi şekilde düşürüyor. Elon Musk roketleri yeniden kullanılabilir yaparak maliyetleri düşürdü. Peter Beck ise onları küçülterek. Rocket Lab SpaceX kadar güçlü roketler üretmiyor olabilir ama aynı hedefe odaklı sürdürülebilirlik. Elektron roketlerini paraşütle geri döndürüp yeniden kullanmaya başladılar. Hatta bir denemede helikopterle yakalamaya bile çalıştılar. Her denemede bir adım daha ilerlediler. 2024'ten itibaren Elektron'un ikinci aşaması bile yeniden kullanılabilir hale getirilmeye başlandı. Rocket Lab yalnızca bir roket üreticisi değil, aynı zamanda bir uzay altyapı şirketi. Yani kendi uydularını üretip işletiyorlar, müşterilerine yörünge hizmetleri sağlıyorlar. Bu tıpkı Amazon'un hem web sitesi hem de bulut servisini yönetmesi gibi bir model. 2021'de Rocket Lab Nasdaq'a halka açıldı. Yatırım açısından değerlendirirsek ki bu bizim konumuz, 3. çeyrek sonuçları oldukça güçlü geldi. Gelir 155 milyon dolar civarında, yıllık %48 artışla. Brüt kar marjı da dikkat çekici şekilde yükselmiş durumda. Şirket bu çeyrekte %37 civarında brüt marjı verdi. Nakit ve likitte durumuna baktığımızda 800 milyonla 1 milyar dolar arası nakit likitte kaynakları var. Yükümlülükler ve yatırım harcamaları açısından baktığımızda şirket hala net kar etmiyor. Çünkü yatırım harcamaları çok yüksek. 3. çeyrekte negatif serbest nakit akış verdi. Güçlü yönlerine baktığımızda pazar büyüme potansiyeli yüksek çünkü küçük uydu pazarında hızla büyüdüğünü belirtiyor ve Rocket Lab bu alana erken konumlanmış durumda. Dikey entegrasyon, roket fırlatma, uydu bileşenleri, uydu platformları gibi iş modeli değer zincirini farklı halkalarında almak anlamına geliyor. Bu rakiplere göre avantaj olabiliyor. Marj iyileşmesi var yine. Gittikçe daha yüksek marjlara çalışabileceğini gösteriyor. Bu yatırım açısından oldukça önemli bir sinyal. İyi nakit likiditesi var. Yeterli nakit olması büyüme yatırımlarını finanse etme açısından olumlu. Zayıf yönlerine baktığımızda ise kar etme durumu. Şirket hala net kar etmiyor çünkü yüksek Ar-Ge ve altyapı yatırımları devam ediyor. Bu yatırımcılar için bir belirsizlik bir unsuru. Büyümenin takvimi ve riskleri, örneğin daha büyük roket sistemi Neutron gibi yeni platformların zamanında ve bütçesinde devreye girmesi gerekiyor. Uzay sektörü bilindiği üzere teknik riskler içeriyor. Uzay sektöründe rekabet güçlü. Örneğin SpaceX gibi güçlü rakipleri var ve maliyet baskısı, teknolojik riskleri var. Değerleme ve beklentilere baktığımızda piyasanın büyüme beklentisi yüksek olabilir. Yüksek beklentiler gerçekleşmezse hisse olumsuz etkilenebilir. Yatırım açısından izlenecek kilometre taşlarına baktığımızda Neutron'un roketin ilk fırlatma ve ticarileşme süreci önemli. Yakın vadede gelir büyümesi ve marj iyileştirmesi sürdürülebilirliği önemli. Uzun vadede uydu sistemleri işinden nasıl bir gelir akışı sağladığı çok önemli. Şirketin nakit akışı, pozisyonu ve etkin sermaye kullanımı yine dediğim gibi çok önemli. Özetle baktığımızda Rocket Lab, uzay sektöründe yüksek bir potansiyeline sahip ve güçlü teknik konumu olan bir şirket. Finansal göstergeleri olumlu yönde ilerliyor. Ancak hala kar etmeme durumu yüksek yatırım ihtiyacı gibi riskleri barındırıyor. Eğer siz yüksek büyüme ve yüksek risk dengesine uygunsanız ve uzay sektörü özelinde makro büyüme trendine inanıyorsanız hisseye yer verebilir bir profil olabilir sizin için. Bu riski alabiliyorsanız yani risk kadar getirisi de yüksek olabilecek bir şirket ama tabii ki götürüsü de yüksek olabilir. Bu riski sizin karar vermeniz gerekiyor. Ancak temkinli olunmalı çünkü teknik ve pazarsal riskler de mevcut. Şirketin piyasa değeri yaklaşık 2 milyon dolar civarında. SpaceX'in 100 milyonlarca dolarlık değerlendirmesi yanında küçük görünebilir ama Rocket Lab çok farklı bir ligde oynuyor. Küçük uydu pazarı. Az önce bahsettiğim olumlu, olumsuz yönleri, yatırım yapılabilirliği üzerine konuşuyorum. Hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Sadece burada uzaya yatırım yapmak isteyen kişiler için farklı bir alternatif sunmak için söyledik. SpaceX, Elon Musk'ın şirketleri falan. Bunlar herkesin bildiği, herkesin yatırım yaptığı şeyler ama siz biraz daha küçük bir yere yatırım yapayım, yükselirse oradan ben de onunla birlikte yükseleyim diye bir düşünceniz varsa diye küçük bir farklı bir öneri diyebilirim ama dediğim gibi yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Dünyanın etrafında şu anda on binlerce küçük uydu dönüyor.
Şirketler iletişimden hava tahminine, savunmadan tarıma kadar her alanda küçük uydular kullanıyor. Rocket Lab bu uyduların çoğuna ulaşım sağlayan şirketlerden bir tanesi. Yani uzayın taksi firması gibi. Bu pazarı önümüzdeki 10 yılda 300 milyar dolara aşması bekleniyor. Rocket Lab buradan büyük pay almak istiyor ama asıl büyük hamle nötron. Rocket Lab'ın yeni roketi 13 ton yük kapasitesine sahip olacak. Yani artık sadece küçük değil, orta ölçekli uydular için de fırlatma yapabilecek. Nötron tamamen yeniden kullanılabilir olacak. Tıpkı Falcon 9 gibi. Peter Beck bir zamanlar şöyle söylemişti. Asla yeniden kullanılabilir roketler yapmayacağız. Sonra bir video çekip kendi sözünü yedi. Roket modelini gerçekten yedi. Bu mizah aynı zamanda Rocket Lab'ın kültürünü özetliyor. Cesur, pratik, yenilikçi. Rocket Lab yalnızca ticari değil, bilimsel görevler de yapıyor. NASA için Ay'a giden Capstone görevini üstlendiler. Ay yörüngesinin navigasyon testi yaptılar. Artık yalnızca uydu taşıyıcısı değil, uzay lojistiği sağlayıcısı haline geldiler. Peter Beck, Rocket Lab'ı uzayın Apple'ı haline getirmek istiyor. Entegre sistemler, tasarım, mühendislik ve üretim tek çatı altında. Elon Musk Mars'ı hedefliyor, Peter Beck ise dünya yörüngesini organize ediyor. X de insanlık tarihini değiştiriyor ama farklı yönlerde.